Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Hırkamızın yapımına devam ediyoruz. Bu noktada bizlere katılmaya karar verdiyseniz eğer hemen açıklama kısmına oynatma listesini ekleyeceğim. Birinci videodan itibaren takip edip bizlere yetişebilirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk 3 ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2, 3. Devamında bir tane ters ilmeği örüp bir tane düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar bir ters ilmeğim, örmeden aldığım bir tane düz ilmeğim, bir ters ilmeğim, örmeden aldığım bir tane düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim ve üçüncü düz ilmeğimle beraber ön patı bitiriyorum. Şimdi örgümün model kısmına geldim. Beni karşılayan ilmek ters ilmek, yanında da bir tane düz ilmek var. Burada bir tane arttırma yapmak istiyorum, gizli arttırma. O yüzden şurada parmağımı koyduğum yerden alt kısımdan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeği hemen düz ilmek olarak örüyorum, gizli arttırma olarak. Bakın 3 tane düz ilmeğimden sonra hemen bir tane düz ilmeği örüyorum. Şöyle kenara takıldı. Angora iplerde bazen olabiliyor bu. Şöyle düzgün gelmesine gayret edin ki örgü rahat hareket etsin. Evet. Şimdi ters ilmeğim örüyorum. Düz ilmeğime geldiğim zaman hemen ilmeğin içerisinden değil alt kısımdan, şuradaki alandan düz ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Tekrar bir tane ters ilmeğim. İpinin yönünü değiştiriyorum. İlmekten değil hemen bir alt kısımdan bir tane düz ilmek örüp bir tane ters ilmek. Devamında bakın sol şişimdeki düz ilmeği ters ilmeği düz ilmeğe çeviriyorum. Şimdi burada düz ilmekle işim devam. 2 tane ters ilmek var. Hemen bu 2 ters ilmeği birinci, pardon bu arada şurada bir yanlışlık yaptım. Şimdi düz ilmekten sonra ters ilmek yapmıştık. Sol şişimizdeki ters ilmeği düz ilmeğe çevirmiştik. Bunu ters ilmek yapmıyoruz. Gizli arttırma ile beraber bir tane düz ilmek örüyoruz. Gizli arttırma. Ters ilmeği düz ilmeğe çevirmeyeceğiz. Bir tane gizli arttırma ile düz ilmek öreceğiz. Şimdi örgümüzde bakın 3 tane ters ilmek yan yana. Birinci, devamında ikinci ve üçüncü ters ilmeğimi ördüm. Hemen geliyorum buraya. Bakın buradaki düz ilmeğim sağ şişimi. Sol şişimdeki ilmeği düzeltiyorum ve 2 ilmeği birlikte tek ilmeğe dönüştürüyorum. Burada yapmış olduğumuz gizli arttırmayı burada eksiltmiş olduk. Karşımda gene düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi şişin üstündeki değil alt kısımdan alıyorum. Bir düz ilmek ördüm. Karşımda ters ilmeğim, onun yanında düz ilmeğim. Düz ilmekle ters ilmeği birlikte alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Buradaki modeli yan yana gelecek şekilde 3 tane düz ilmeği yan yana getirmiş oluyorum. Devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3. Şuradan sayayım. Şurada 3 tane ters ilmeğim var. Bu 3 ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 ters ilmeğimi ördüm. Şimdi sırası üstünde bakın şuradaki alanda benim düz ilmek karşılıyor beni. Burada yapmam gereken bir tane ters ilmek çıkartmak. Gizli ilmekle ters ilmek çıkarttım. İpimin yönünü düzelttim. Alttan aldığım bir tane düz ilmeği ördüm. 1. Devamında ters ilmeğim. Tekrar alttan aldığım bir tane düz ilmeğim. Bir tane ters ilmeğim. Devamında bir tane alttan aldığım düz ilmeğim. Bir ters ilmeğim. Alttan aldığım bir düz. Tekrar bir ters.
Tekrar alttan aldığım bir düz ilmeğim. Bakın sol şişimde benim 3 tane ters ilmek var. Bunlardan hemen ters ilmeğe gelmeden aşağıdan bir tane gizli arttırmayla ters ilmek örüyorum. Şimdi burada bir arttırma ilmeği yapıyorum. Arttırdığım ilmeği ise buradaki modelde eksilteceğim ki ilmeklerimde herhangi bir değişiklik olmasın. Ters ilmeğim sağ şişimde 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. İpin yönünü düzelttim. Benim karşımda bir düz, bir ters ilmek var. Düz ilmeğimi alıyorum. Ters ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği birlikte kestim. Arttırdığım ilmeği burada eksiltmiş oldum. Hemen düz ilmek karşılıyor beni. Alttan aldığım bir tane düz ilmeğim var. Onu örüyorum. Model doğru çıksın diye. Tekrar sol şişimde bir ters, bir düz ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte örüyorum. Bu arada şuradan ilmeklerimi şöyle çekeyim. Evet, 2 ilmeği birlikte ördüm. İpin yönünü değiştirdim. Ters ilmeklerim. Hemen kontrol ediyorum. Bakın 1, 2, 3 tane ters ilmeğim. Örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi tekrardan iki model arasından bir tane ters ilmek çıkartacağım. O da burada eksilttiğim diğer ilmeğin karşılığı gelen ilmek. Burada artım yapıyorum. Hemen bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ters. Devamında bir düz. Bir ters. Düz ilmekler hep alt sıradan alınıyor. Şuradan değil. Bir düz. Bir ters. Tekrar devam ediyoruz. Bir düz. Bir ters. Bir düz. 3 tane ters ilmeğim. 3 ters ilmeğimden önce ne yapıyorum? Bir tane arttırma ilmeği. Arttırma ilmeğim ters ilmek. 3 tane ters ilmeği devam ediyorum. 1 2 3. İpin yönünü düzeltiyorum. Düz ilmek karşımda. Önce yönünü düzelttim. İkinci ilmeğin yönünü düzeltip ikisini birlikte ördüm. İyi yaşa bebeğim. Tekrar düz ilmekteyim. Ördüm. Ters ilmek, düz ilmek yan yana. Bunların ikisini birlikte aldım. Tek ilmek haline getirdim. 3 tane ilmek düz ilmek olarak yan yana. Bakıyorum 3 tane ters ilmeğim. Bunu 4'e tamamlamam gerekiyor. O yüzden önce örüyorum. 1 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 4. ilmeğim aşağıdan gelecek. Arttırma ilmeğim. Eksilttiğim ilmekleri burada tamamlıyorum. İpin yönünü düzelttim. Bir düz. Bir ters. Tekrar bir düz. Şuradan ilmekleri çekelim bu tarafa. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Tekrardan bir düz. Bir ters. Bir düz ilmeğim var. Hemen kontrol ediyorum. Şurada bakın ters ilmeğim var. Şimdi arkadaki düz alana geldim. Buradaki düz alana ne yapıyorduk? Yavaş yavaş model kurarak devam ediyorduk. Bize ne gerekli? Model okumak gerekli. O yüzden önce şöyle bakıyorum modelime. Şimdi açtığım modelde toplamda bakın düz ilmeklerimi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğim var. Arada ne gerekli bana?
Toplamda arttırma ilmeğimle beraber 4 tane ters ilmek gerekti ve arada 3 tane benim düz ilmeğim olması gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Şimdi ben burada arttırma yaptığım için hemen buradaki alandaki daha işlenmemiş ilmeklerimi 4 ilmek olarak ters örebiliyorum. Birinci ilmek zaten beni burada karşılıyor, ters ilmeğim. Bakın 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek yan yana geldi mi? Geldi. İpin yönünü düzeltiyorum. Şimdi bana şuradaki alanı bu tarafa taşımam gerekiyor. O yüzden 3 tane bana düz ilmek gerekli. Düz ilmekleri ne yapıyordum? Bir alt sıradan alıyordum. O yüzden hemen 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi aldım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Tekrardan 4 ilmeğimi muhafaza etmem gerekiyor, ters ilmekleri. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ne yapmam gerekli? Benim şuradaki modeli kurmam gerekli. Ne lazım bana? Hemen bakıyorum. Bakın 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz. Aralarında da ters ilmek. 4 tane ters ilmeğimi çalıştırdım. Hemen düz ilmeklerime geçiyorum. Düz ilmekler aşağıdan 1. Bir tane ters. İkinci düz ilmeğim ters. Üçüncü düz ilmeğim ters. Dördüncü düz ilmeğim ters. Beşinci düz ilmeğim. Hemen bakıyorum. Burada benim yanıma ilmeklerimin bedenini oturtururken, şimdi ben size model okumayı öğrettiğim için şöyle bir dakika. Niye bunu yaptığımı göstereceğim. Modeli kurdum. Çok güzel. Ama iki model bu sefer birbirine aynı şekilde denk geldi. Ve bunu istemiyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor demek ki benim? Bu modeli kurmadan evvel arkadaki bölümü arttırma ilmekleri eklemem gerekiyor ki bir model için. O yüzden bakın buradaki alanı söküyorum şimdi. Çünkü oturtturmamız gerekiyor modeli birbirinin üzerine. Bu türlü işlemler basen kısmında yapılabiliyor. Şöyle bakın, ilmeklerimi geriye doğru topluyorum. Niye bunları anlatıyorum size? Ben sizin başınızda değilken de örgüyü nasıl tamamlayacağınızı gösterebilmek adına. Bu işlemi yedirerek yapmamız gerekiyor. O yüzden yedirerek yaptığımız için bir kere de artış yapmayacağız. Ona dikkat edeceksiniz. Şimdi ilmeklerimi söküyorum. Nereye kadar söktüğümü hemen göstereceğim size. Bu arada alttan aldığım ilmeklerim olduğu için onları dikkatli söküyorum ki geriye doğru herhangi bir kaçma falan yapmasın. Şimdi biz burada ne yaptık? Bakın düz ilmeklerimiz var ya. Buradaki modele başlamadan evvel 4 tane ters ilmeğimiz vardı ya. İşte oradaki alanda biz arttırmalarımızı yapacağız ki bize gerekli olan yer sağlansın. Tekrar düz ilmeğimi, model ilmeğini çalıştırıyorum. Bakın geriye doğru. Bizim kanalımızın farkı biliyorsunuz örgüleri detaylarına kadar göstermek ve aslında size örgüyü okutmak. Şimdi bakın buradaki 4 ilmeğe neredeyse geldim. Geriye doğru yavaşça söküyorum çünkü. Sineksin. Evet, sinek. Evet. Şimdi buradaki bizim 4 ilmek çalıştıracağımız alan. Evet. Bakın. Ne yaptık burada? Aşağıya doğru iniyorduk ya. 3 tane düz ilmeği yan yana getirmiştik hatırlarsanız. Burada hemen şuradaki ilmeğim de ters ilmek. Buradaki 3 ilmeği bir kere de çalıştırmak istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Hemen
Buradaki 3 ilmeği muhafaza edeceğim. Bu modelim için olacak. O yüzden bir tane ayraç eklemek istiyorum. Şöyle ayraçlarımda. Diyeceğim ki burada ben modeli başlatacağım ama yedirerek. O yüzden bir tane ayraç koydum ki buradaki 3 tane düz ilmeği çalıştıracağım ama yavaş yavaş. Şimdi devam ediyorum. Düz ilmekler zaten örgümün bakın bu tarafında. Arada modelsiz olarak gözüken bakın ters ilmeğe kadar olan alanda şuradaki 3 ilmeği saydıktan sonra hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmek var. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki model ve şuradaki model aynı olduğu için araya bir tane şey koyduk. Şuradaki modeli koyduk. Üçlü. Şimdi bu üçlü modeli koyduk ama bu üçlü modelin sağında 4 tane düz ilmek var. 3 ilmek burada. 4 ilmek de burada. Etti mi size 7 ilmek? Tamam. 7 ilmeği tamamladık. Şurada bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cepte. Tekrardan ne koymam gerekiyor benim? 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek var. Bu da 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. Gene sağında 4 ilmek. 9, 10, 11, 12, 13 ilmek etti mi? Hemen bakıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Benim buraya bir üçlü grup, bir de ikili grup sığdırmam gerekiyor. O yüzden ilmeklerimi hazırlayacağım. Şimdi düz ilmeklere devam ediyorum. Hani hesabınızı hep düzgün yapmanız gerekiyor ki model kendini rahat bir şekilde göstersin. Düz ilmeklere devam ediyorum. Bakın ayraçtan sonra yani 3 tane düz ilmek koyduk ya 4 ilmekten sonra. 3 tane düz ilmekten sonrakini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bu sırt kısmı 9, 10, 11, 12, 13, 14, bakın 15. ilmeğim. Hemen sayıyorum. Soldan 1, 2, 3, 4, 5. Evet bakın burada benim normalde ne yapmam gerekiyordu? 4 tane ilmek olması gerekiyordu. O yüzden ön hazırlık yapıyorum. Hemen buradaki sonuncu düz ilmeğimi örüyorum. Buradan bir gizli arttırmayla bir tane ters ilmek örüyorum. Hatta şöyle bile denk getirebiliriz eğer kafam karışır derseniz. Şuradaki işlemin aynısını. 1, 2, 3, 4, 3 tane düz. Hemen öyle yapalım kafanız karışmasın. Şimdi şöyle videoda daha böyle detaylı nasıl anlatabilirim diye hep düşündüğüm için. Evet şimdi 1, 2, 3 tane ters ilmek öreceğim. Şu arada 4. ters ilmeğimi çalıştıracağım. Şurada tekrardan 3 tane düz ilmeğim olacak. Okey. Böyle daha net anlayacaksınız. Kafanız karışmayacak. Şimdi 4 tane ters ilmekten sonra 3 tane düz ilmek ayraç ekledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de düz ilmek ördük. Diğer ayracı da şuraya takayım ki burası bizim mihenk taşlarımız olsun. Ay çok güzel. Söktüm burayı. Evet. Hemen ilmekleri çektim. Şimdi 2 tane ayraçla belirginleştirdim şurayı. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya ne yapacağım ben? Şuradaki modelin aynısını kuracağım bir sonraki sırada. 3 tane düz ilmeği örmem gerekiyor ama alttan alacağım. 1, 2, 3. 4 tane de ters ilmek örmem gerekiyor. Bakın en solda 3. ilmeğim ters ilmek. 2 tanesi düz. Bunları terse çeviriyorum. 1, 2, 3. ters ilmekten hemen sonra gizli arttırma ile bir tane ters ilmek örüyorum. Hop, bitti. Şimdi düz ilmeklerime geçiyorum. Düz ilmeklerimi alttan alıyordum. 1, devamında ters,
tekrar düz, tekrar ters, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmeğim, tekrardan düz ilmeğim. Şimdi ne yapıyorduk biz burada? Bakın 3 tane ters ilmek, burayı 4 tane terse çeviriyorduk. Düz ilmekleri daha fazla ördüğümüz alanın başında ve sonunda arttırma işlemleri yapılıyordu. O yüzden hemen gizli arttırmamı yapıyorum ters ilmek olarak. İpimin yönünü değiştirdim. Ters ilmeğimi ördüm. 1 dedim. İkinci ters ilmeğim, üçüncü ters ilmeğim, dördüncü ters ilmeğimi tamamladım. Şimdi 3 tane yan yana gelecek olan düz ilmekte sıra. Bunları da nasıl yapmam gerekiyor? Eksiltme ile. Düz ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Ters ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sola doğru yatırıp kestim. Birinci düz. İkinci düzümde herhangi bir işlem yok. Bunu direkt alttan alarak örüyorum. Tekrar sol şişimde bir ters bir düz ilmeğim var. Bunları da sağa yatırarak birlikte kestiğim zaman 3 tane düz ilmek yan yana geliyor. İpimin yönünü değiştiriyorum. Kontrol ediyorum. 3 tane düz ilmek. 4. ilmeğimi sol tarafta arttıracağım. 1 2 şurada 3 4. ilmeği şuradan alttan gelecek şekilde arttırıyorum. 4 tane ters ilmek yan yana geldi. İpin yönünü değiştirdim. Alttan almalı bir tane düz ilmeğim. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters, bir tane düz ilmek, bir tane ters ilmek, bir alttan almalı, bir tane ters, tekrardan bir tane düz ilmeğim var. Kontrol ediyorum. 3 tane ters ilmeğim yan yana. Hemen bu modelin sonunda ne yapıyordum? Gizli arttırmayla ters ilmeğimi çalıştırıyordum. Ters ilmeğim hazır. Toplamda 4 tane ters ilmek örüyorum. İpin yönünü değiştirdim. Buradaki ilmekler benim 3 tane düz ilmeği yan yana getireceğim. Düz ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de düzelttim. İkisini birlikte sola yatacak kestim. Tek ilmek. Devamında bir tane düz ilmek. Sol şişimdeki ilk 2 ilmeği sağa yatacak şekilde kestim. Hemen devam ediyorum. Bakın karşımda 3 tane ters ilmek. Bunu dördüncüsünü arttırma ilmeğiyle ters ilmek yapacağım. 1 2 3 arttırma ilmeğimle beraber ters ilmeğimi ördüm. Tekrar düz ilmeğim 1 ters ilmeğim 2 düz ilmeğim 3 ters ilmeğim 4 düz ilmeğim 5 ters ilmeğim 6 düz ilmeğim 7 ters ilmeğim 8 düz ilmeğim 9. Hemen ne yapıyorum? Tekrardan buradaki alanda bakın 3 tane ters ilmeğim var. Bunu 4'e çıkartacağım. Bir tane gizli arttırma ilmeğimi çalıştırıyorum. İlmekler ters olarak 4 tane oluyor. 2 3 ve 4. Anne bana su. Tabii ki anneciğim su vereyim. Bekle. Müsaade et. Şimdi düz ilmeklerimi ve ters ilmeğimi birlikte sola yatacak şekilde kestim. İkinci ilmeğimi gene düz ilmek olarak çalıştırdım. İlk 2 ilmeğimi sağa yatacak şekilde kestim. Kontrol ediyorum. Bakın burada benim karşımda şurada 4 tane ters ilmeğim var.
Hemen öteki tarafı kontrol ediyorum. Arttırmamda nasıl bir işlem yapmıştım diye. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmek çalıştırmışım. Burada burayı da 5 tane ters ilmeği arttıracağım. 1, 2, 3, 4, 5. evet, beşincisi de gizli arttırma ile beraber geldi. Bunu ilerleyen aşamada buradaki 5. ters ilmeği keseceğiz. Unutmayın. Bir tane düz, bir tane ters, bir düz, bir tane ters. Kontrol ediyorum. Kenar ilmeğimin başlamadan önceki alanında şurada hani 3 tane düz ilmeğimiz var. Öncesinde hemen bir tane gizli arttırma ile beraber düz ilmek arttırıyorum. Arttırdım ve kenar patlarının örmeden aldığım 3 düzü, bir tane tersi, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, tekrar 2 tane örmeden aldığım düz, bir tane kenar ilmeği ile beraber ne yaptık? Bu sırayı sizle beraber tamamladık. Şimdi örgünün arkasında ilmekleri görmüş olduğunuz gibi örüyorsunuz. Tekrardan ön yüze geliyoruz ve tekrardan yeni videoya başlıyoruz.